Canlı yayın başlamışken diğer konulara girmeden Hatice Hanım'ın bir sorusu var. Daha doğrusu düşüncesi var. Onunla alakalı önce ondan bahsedeyim. Daha sonra o kıyamet alametleriyle alakalı konuya gireriz. Geçen şey demiştim ya, kimse kimsenin üzerine dinen baskı kuramaz. Baskı kurma yetkisi yani yaptırım uygulayamaz. Allah Celle Celaluhu ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam üzerinde haricinde hiç kimsenin emir verme ve yasaklama yetkisi yoktur. Sadece onlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da Peygamberden Allah Celle Celaluhu'dan aldığı yetkiyle hareket ediyor doğal olarak. Ama evlatta durum değişiyor. Evlatta sorumluluk olduğundan dolayı onlara baskı uygulamak gerekiyor. Çünkü kendilerine kaldığı zaman yapmayacaklar. Biraz tatlı sert gerektiğinde baskı uygulamak zorunlu. Çünkü onlarla ilgili sorumluluğumuz var. Ucu bize dokunacak. Onun haricindekilerde ancak tavsiye babında, tavsiye şeklinde davranışlarda, ifadelerde bulunabiliriz. Yine çocuklarda da yani onun dilini anlamaya çalışmak, onu ikna etmeye çalışmak, onu yönlendirmeye çalışmak için direkt olarak şiddet kullanmak değil, şiddet de çözümlerden biri ama son çözümlerden biri. Bazıları maalesef ondan anlıyorlar. Keşke ondan anlaşılmasa. Kıyamet alametlerine gelince, kıyamet alametleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın herkesin düşündüğü, herkesin merak ettiği konulardan biri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı da kıyamet alametlerinden biri ama küçük alamet olarak nedir? İşte binaların artması, zinaların artması işte gibi. Yine sığır çobanlarının gökdelenler büyük binalar yapmaya başladığında kıyameti bekliyor. Bu ne zamana tekabül ediyor? Bu asra tekabül ediyor. Asrın başında sığır çobanları kim? Kovboylar ilk olarak başlatan onlar. Büyük binalar 1900'lerde başlamıştı ama büyük krizi de aynı zamanda başlamıştı. Kıyamet alametleriyle alakalı rivayetlerin sadece bir tanesi haricindeki hepsi müteşabihtir, benzetmelidir. Yani oradaki toplumun anlayabileceği şeyler değil. Genel olarak sadece akıl ve idrak sahiplerinin, ilim sahiplerinin idrak edebileceği meselelerdi. Sadece güneşin batıdan doğması meselesi direkt olarak olduğu gibi çıkacak. Onun haricindekiler yoruma muhtaç şekilde işareten çıkacak alametler. Güneşin batıdan doğmasıyla alakalı şöyle ifade ediliyor. Yani kaynaklar, çeşitli kaynaklardan edinilen bilgiye göre bir göktaşının güneşin dünyaya çarpıp dünyanın yörüngesini değiştirip batıdan doğmasını sağlayacağı ve bu da artık tövbelerin ifade etmeyeceği, uyanışın bir şey ifade etmeyeceği zaman dilimi. Ondan sonra artık kıyamet çok yakın. Nedir bu büyük alametler? Meşhur büyük alametler. İşte Hz. İsa'nın çıkması, Yecüc Mecüc, Dabbetül Arz, Mehdi, Mesih, Deccal gibi kavramlar. Bunlara bu asırda en fazla, en büyük şekilde, en doğru şekilde İslam ulemasının da ortak ittifakıyla en mantıklı delil getiren ve İslam ulemasının döneminde kabul ettiği kişi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri günümüzle alakalı şeyleri getiriyor. En akla yatkın merhaba, hoş geldin. En akla yatkın delilleri getiriyor. Şöyle ki Hz. İsa'nın gelişi meselesi, Hz. İsa'nın şahsı manevisi olarak Deccal'i bitirmesi, Deccal'i öldürmesi. Deccal ne? Deccal aslında bir zihniyet. Tarihler boyu bütün peygamberler Deccal'den korkutmuşlar. Daha önceden şöyle bir şey vardı. Niye korkuttular?
Aslında bunlar o kadar birbiriyle bağlantılı ki zamanla daha iyi anlaşılacak. Deccal'e korkuttular. Niye? O zamanlar geçmişte en fazla öldürülüyordu. Yani tamam belki çok ağır bir şekilde, çok acımasız bir şekilde ama öldürülüyor. En fazla bu oluyordu. Şimdi öyle ölmekte kalmıyor. Süründürülme, uzun vadeli süründürülme insanın kendi bağından koparma bambaşka bir şekle dönüştürülmesi söz konusu. Bunları yapan kimler? Deccal dediğimiz kavram aslında bir zihniyet, bir kişi değil. Bir zihniyet ve bunun yardımcıları var. Süfyanları var her ülkede. Ona hizmet eden kişiler var. Çünkü çok zengin. Çok zengin olduğundan dolayı herkes her şeyi satın alabiliyor. Her şeyi yönlendirebiliyor. Şimdi buna birazdan açıklık kazandıracağız. Daha iyi anlaşılır olacak. Deccal kavramına gelirse, Deccal kavramı dediğim gibi büyük bir zihniyet, düşünce. Bunlar da Rothschild dediğimiz dünyadaki büyük ailelerin oluşturmuş olduğu, başını Rothschild'in çektiği, dünyayı küresel olarak 300 yıldır kıyamete sürükleyecek zemini hazırlayan, her şeyi hazırlayan bir yapı ve diğer kalanlar da onun etkisiyle zaten. Yani Deccal'ın etkisi ve Deccal'ın karşısında büyük alametler bu çerçevede cereyan ediyor. Deccal'ın çıkışı ne yapıyor? Savaşları çıkartıyor. İzimleri, komünizmi çıkartan, kapitalizmi çıkartan, pek çok şeyi çıkartan, hatta şöyle söyleyeyim, komünist devrimini yapanların içinde Lenin hariç hepsi Yahudiydi. Geri kalanların hepsi Yahudiydi. Aynı şekilde şey yapan Yahudi, Rothschild'ler Yahudi, Rockefeller'lar Yahudi değil, Katolik ama şeye hizmet eden, Yahudiliğe hizmet eden Katoliklerden özel bir mezhepleri, özel bir görüşleri var onların. Onlardan dünyanın dengesini, sistemini sanayi devrimiyle bozup, sanayi devrimiyle ileride nasip olursa, eğer istenirse sanayi devrimini neden Avrupalılar yaptı, Osmanlı yapmadı konusunu detaylı olarak işleriz. Sanayi devriminden başlayarak yani 300 yıl daha önce bahsetmiştim. Nebukadnezar şey yapınca Yahudileri büyük bir katliam ve yine Kur'an size ikinci defa mühlet verilecek. Bunları birleştirince işte Avrupa'da büyüyen o çok büyük bir sermaye sahibi olan Yahudiler, Rothschild ailesi diğer şeylerle birlikte mesela Amerika'da Rockefeller'lar var. Ondan sonra Dunlop ailesi var. Marlboro'yu üreten Çin'deki Lee ailesi var. Hindistan'daki Tat ailesi var. Gibi bunlar aileler. Fransa'daki yine Renault'yu üreten yine şey yapan Afrika'yı sömüren aileler. Bütün bunlar dünyayı şey yapan sistemleştiren, şekillendiren Deccal dediğimiz kavramın şeyleri. Bunlar ne yapıyorlar? İşte sinemasıydı, sanayisiydi, medyasıydı, şusuydu, busuydu, tıbbıydı, bilim adamlarıydı. Bütün bunları kendi elleriyle kullanarak mesela ne yapıyor? Rockefeller, Bill Gates gibi şeyleri kullanarak mesela Google'ı fonluyor. Google'ın sahibini mesela Google'ın kurucusunu Zuckerberg'i ve pek çok kişinin hepsi şeye bağlıdır. Hatta şöyle söyleyeyim, bu heykel var ya, özgürlük heykeli. Özgürlük heykelinin altında, bu adanın altındadır Rockefeller'ın şeyi, ofisi adanın altında. Herkes, hatta Bill Gates oradan çıkmaz. Çünkü Bill Gates'i şey yapan odur, fonlayan. Diğer pek çok zenginleri fonlayan odur. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Dünyanın en zenginleri listelerinde, Forbes'ta hiç şeye denk geldiniz mi? Rothschild'lere denk geldiniz mi? Ya da Rockefeller'lara denk geldiniz mi? Gelemezsiniz. Bill Gates gibi böyle taşeronlar vardır. Onlar şey yapar. Halbuki şu an Rothschild'in servetinin 800 trilyon dolar olduğuna dair şeyler var. Yine benzeri. Daha sonra işte Çin'e gidiyor. Çin'i kalkındırıyor ve Yecüc Mecüc kavramı Çin kalkınmasıyla dünyayı şeye buluyor. Artık Çin bambaşka bir boyuta. İşte Yecüc Mecüc dediğimiz kavramın o Çin'de yani Asya'nın kalkınması aslında Kore'ye olsun. Niye Çin? Mesela bu zamana yakın zamana kadar Çin çok büyük
bir imparatorluk olmasına rağmen kabuğunu kıramamıştır. Kendini dışını taşımamıştır. Çok önemli icatları vardır. Barut gibi matbaasında orada icat edilmiştir gibi icatlar olmasına rağmen kabuğunu kıramamıştır. Fakat şu an büyük sanayi oraya gitmesiyle 2002'de Rothschild'in İngiltere'den ayrılıp oraya gitmesiyle orası kalkınıyor. Yani Deccal ve yine ağlarıyla böyle dijital ağlarla şekillendirerek toplumu, müziği, her şeyi şekillendirerek, sinema sektörünü, aklınıza gelebilecek her şeyi şekillendirerek ve bozarak, içini boşaltarak yapıyor. Yeni bir sistem oluşturuyor ve robotları çıkartıyor. İşte insan gücünü azaltıyor, hastalıkları arttırıyor. Gerçekten organizmaları bitiriyor. Bunun içinde şeyler de var. Sinema sektörünü kullanıyor. Evet. Sinema sektörü dahil, medya sektörü. Çünkü insanlara en büyük empozeyi biz mesela gençlerimizde dikkat edin. Amerikan dizilerinde ya da herhangi bir Batı dizilerinde gördüğümüz şey ertesi gün Türkiye'de uygulanıyor. Kıyafetlere, görünüş, davranış, her şeyi artık geçiyor müziğiydi. Müzik basit bir şey değil aslında. Sadece şey değil. Müzik bir kültür aslında. Yine edebiyat da bir şeyi. Bütün bunlarla komple empoze edilerek bozuluyor. Artık karakterleri yapılıyor. Ve böyle bir sistemle yani kendine uygun olanlara dünyanın parasını veriyor. İşine yarayacak olanları belli bir yere getiriyor. Yani işte gözlerinin kör olması, işte hakikate kör olması, işte olması, israf müsrif olması falan filan gibi özellikleri var. Dediğim gibi muhtelif her ülkenin neredeyse ülkenin başında da birer kişi atıyor. Onlarla da oraları onun yardımcısı olarak sistemlerini oturtuyor. Herkes neredeyse onlara hizmet ediyor. Deccaliyet dediğimiz bir kavram. Onunla mücadele eden mesela yine deccaliyet bu yapan yüzyıl savaşları denilen Fransa ile İngiltere arasında süren 116 yıl süren yüzyıl savaşlarını organize eden, Napolyon'u finanse eden, Hitler'i finanse eden, Hitler'i kalkındıran, neden Hitler'i yapıyor bir Yahudi olarak? Çünkü Siyonizmin şöyle bir düşüncesi vardı. Yani Arz-ı Mevud denilen şu anki Filistin topraklarında o da enteresan bir şey. Yani bu topraklar bizim diyorlar da şöyle de bir durum vardı. Hz. Musa İsrailoğullarını alıp oraya götürdüğünde orada Ananakiler şimdi başka bir boyuta çeviriyorlar onları da. Ananaki bir iri yarı yani 2 metre Somaliler gibi 2 metre boyunda onlara göre Kıptilere göre biraz daha iri yarıydı. Baş edemeyeceklerini anlayınca savaşmamışlardı. Halbuki savaşsalardı kazanacaklardı. Sen git Rabbine savaş demişti. Fakat sonradan orası bizim toprağımız diye yapıyorlar. Ayrı mesele. Bu işin değişik bir boyutu. Oraya yerleşip tekrar vaat edilen topraklara yerleşip çünkü oradan kovulup tekrar kovuldukları yere yerleşip yapma planları vardı bugün İsrail zeminde. O dönemde tabi Abdülhamit'ten alamadılar. Çeşitli entrikalar, dalavereler, işte demiryolu projesi yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım, onunla girelim, bununla girelim gibi çeşitli entrikalarla girmeye çalıştılar ama Abdülhamit anladı niyetlerini. Çok fazla hak vermedi onlara. Sadece dedi yolu yapın, gerisini yapmayın. Onların da işine gelmedi zaten. Kısaca yaptılar, bıraktılar dediler. Ne anladık? Biz bu işten eğer istediğimiz olmayacaksa gereği yok yani. Yapamayınca dünyadaki Yahudiler de gitmek istemeyince onları yapmak için özellikle Avrupa'da ve dünyadaki Yahudileri korkutup oraya göndermek için Hitler'i kullandılar. Hitler çok ağır şeylerle çoğu zaten kaçtı. Hemen apar topar İsrail'i kurdurdular. Temel mantalite buydu. Ve onunla zaten diğer şeylerde de çok büyük bir sermaye. İyi akşamlar Yasemin Hanım. Çok büyük bir sermaye sahibi olduklarından dolayı her yere hakim olduklarından çok büyük mesela JP Morgan gibi ve yine başka şeyler gibi olduklarından dolayı istediği yerleri istediği şekilde şekillendiriyorlardı. İşte bu tabii haliyle ne yapıyor? Zulmü getiriyor. Mesela sanayi devriminde ne vardı? Sanayi devrimi aslında çok büyük bir zulümdü.
Hani mesela şöyle bir şey vardır. Bizde meşhur bir şey söylenir. İşte matbaa geldiğinde işte dindarlar falan filan şunu yaptılar, bunu yaptılar, makineye şeye karşı matbaaya. Bu aslında olayın çaptırılmış hali. Olayın aslı şu. Sanayi devriminde de aynı problem. Yani şunu diyorlardı, matbaaya karşı değillerdi. Teknolojiye falan karşı olma diye bir durum yoktu. Şöyle, biz işsiz kalacağız. Makine geldiğinde işsiz kalacağız. Sanayi devriminde de aynı problem çıktı. Bir kişinin işini binlerce kişinin işini birkaç tane makine yapıyordu. Dolayısıyla işsiz kalıyordu. Bunlar ne yapacaktı, ne yiyip ne içecekti? Haliyle isyan ediyorlardı. Matbaada da aynı problem vardı. Fakat matbaayı ilk olarak sahiplenen kişi Fatih Sultan Mehmet'tir. Bu söylenmez mesela. Çok nadirdir yani. İşin ehli bilir. O sahip çıkmıştır ve bu endişe ve şikayetlere karşı da şöyle bir çözüm olmuştur. Kur'an gibi yazmaları hattatlar yazacak, diğer şeyleri matbaa basacak. Bu şekilde anlaşılarak mesele çözüme bağlanmıştı. Sanayi devriminde bir sürü kişi işsiz kalmıştı. Makinenin yaptığını. Yani şimdi bu gerekli ya da gereksiz ayrı mesele. Ama işsizlik de var. Senin 10 kişinin işini bir kişi yapıyor. Tamam belki hızlı oluyor ama şöyle bir durum oluyordu. İhtiyaçlar değişmeye başlayınca o zaman tabii o meseleye daha sonra daha detaylı gireriz. Olayın başka boyutları var. Ve bununla zenginleşmeler falan filan başladı. Artmaya başladı. Zaten iyice zenginleştiler, iyice büyüdüler, iyice hakimiyet olmaya başladı, iyice azmaya başladılar. Çeşitli şeyleri kullanarak çeşitli teknolojik ve diğer sosyal vasıtaları kullanarak kitle uyuşturucu vasıtalarıyla toplumu kontrolü altına alarak toplumu kıyamete doğru hızla ilerletiyorlar. Yani iklimi bozuyorlar, hayvancılığı bozuyorlar, bir sürü hayvan katliam var. Yani böyle sistemli bir şekilde mesela şeyi bozdular, tohumları bozdular, e, organizmaları bozdular. Şu an yediğimiz yemek değil, hiçbir şey değil yani. Her şey bozuk. Ve bu ne yapıyor bir süre sonra? İnsan kavramını bozuyor. Etrafta bir sürü agresif, saçma sapan hareket eden insanlar çıkıyor. Bunları bozuyor. Bunları karşısında bunlarla mücadele edebilecek kimler var? Yani İslam coğrafyasının hali malum. Ama uyanacak yine Bediüzzaman'ın ifadesiyle Hindistanlılar, İngilizler, Türkler özellikle Türk dünyası yakın zamanda her şeyin farkına varıp uyanıp yeter artık deyip kendine gelip birlik olup ve ciddi bir hakimiyet şey yapacaklar. Bu çok uzun bir zaman değil. Belki 10-15 yıl gibi bir zaman diliminde. Bu işaretler bunu söylüyor. Bu kadar zaman diliminde şey olacak. Fakat bu uyanana kadar işte buna destek olabilecek Hristiyan coğrafyası özellikle 3. Dünya Savaşı'ndan sonra e, artık şey kalmayınca yani biz ne oluyoruz, ne yapıyoruz, nereye bizi kim bu hale getirdi diye sorgulamaya başladıklarında bunlar böyle yaptı deyip Deccal'in kim olduğunu anlayıp Mehdi kavramının kim olduğunu anlayıp ona yardım ederek Deccal'i bitirecek. Yani Hazreti İsa'nın kastedilen yine Bediüzzaman'ın ifadesiyle şahsı manevisinin uyanıp Deccal dediğimiz dünyayı kolektif olarak fark ettiyseniz robotları arttırıp insanlığı öldürmeye çalışan sistemi fark edip temizlemeye çalışacak. Gelecek ve yine kısmi olarak da geleceğine dair bir süre yaşayıp sonra vefat edeceğine dair Hazreti İsa'nın böyle rivayetler var. Bir diğer mesele Mehdi meselesi. Ne Deccal meselesine geleceğiz. İşte bir Dabbetül da var. Affedersiniz. Mehdi de bu durumun farkına varıp 300 yıldır bu olup bitenlerin farkında olup kimin ne yaptığını, gerçekten ne yapmak istediğini teşekkür ederim. Gerçekten ne yapmak istediğini fark edip bütün bunlara
zemin hazırlayan ve bununla mücadele eden, insanlığı tekrar olması gereken asli haline döndüren bir düşünce, bir sistem daha da güçlendiğinde birlikte hareket edip Deccal'i yenip, Deccal'i bitirip dünyayı bambaşka bir hale, yani yalanın bile konuşulmadığı bir hale getirecekler. Yani artık dünya uyanacak. Neyin ne olduğu herkes fark edecek. Bambaşka bir şekle dönüşecek. Bunun için, uyanış için biraz daha zaman gerekiyor. Dediğim gibi Mehdi böyle bir düşünce. Özellikle Dabbetüler'e gelelim. Dabbetüler meselesi. Dabbetüler yerde debelenen demek. Bu yerde debelenen herkesin anlaması için zaman var diyelim. Yani bilen biliyor. Sadece anlaşılması için biraz daha zaman gerekiyor. Herkesin tanıması, anlaması, aa bu muydu falan filan gibi. Ayağa düştü derken anlamadım. Biraz daha açarsınız Recep Bey. Dabbetüler düşünüyordum. Yani ne olduğunu biliyorum. İnternet denilen kavram yerde debelenen demek. E, internetin neden zararlı olabileceği, sana bu kadar büyük, yani kıyamete götürecek kadar büyük zarar verebileceğinin yapmıyordum ki yakın bir zamana kadar, şu yapay zeka çıkıncaya kadar. Yapay zeka çıkınca özellikle bu sosyal medyalar patlayınca durumun vehameti daha da iyi anlaşıldı kendi açımdan. Tamam dedim. Neden kıyamet alameti olduğu daha net bir şekilde ortaya konu. Kıyamet alameti aslında şu demek: kıyamete götüren sebepler, kıyamete oluşturan faktörler. Bunları insanlar üretiyor. İnsanlar üretecek, birileri buna yardım edecek. Bunlar nedir? Sosyal medyada birilerine influencer, youtuber, şudur budur, içerik üreticisi, yani diğer sosyal medya şeyleri bizi sosyal medyada çok fazla bir şekilde tutup oraya mecbur edip oraya mahkum edip buradan ve belli kontrol, dikkat daha zaten birçok işte vardır, bu bende de başladı. Maalesef dikkat dağılımı, çok iyi hafızam olmasına rağmen yani çok şey unutuyorum, artık fark edemiyorum bazı şeyleri. Dikkatim çabucak dağılabiliyor. Unutuyorum. Bu sosyal medyanın etkisiyle tamamen bağımlı kalıp inanılmaz bir şekilde içerik üretmeye, içerik üreticileri de diğerlerini orada içerik içinde tutmaya ve böyle bunlar üretimlerde aynı sanayi devriminde olduğu gibi e, işverenlere katkı adı altında şöyle üretimler var. Diyor ki işte yapacaksın, maliyeti düşüreceksin, rekabeti arttıracaksın, daha sonra satışlar da artacak, daha fazla kar edeceksin. Güzel, maliyeti nasıl düşüreceksin? Personel azaltarak. Personel azaltarak. Direkt personel. Yani başka bir şeyden düşmüyor. Ve büyük ölçüde maliyet düşüyor. Bu rekabette acımasız ve kıyasıya ve birbirleriyle çok ciddi bir savaş halinde. Ve insanın geldiği bir boyut, yani o zaman fiziki savaş farklı bir psikolojik savaşa dönüşüyor. Daha fazla sat, daha fazla kazan, daha fazla kazan, daha şunun sahip ol, buna sahip ol, ona ihtiyacın olmayan şeyleri al falan filan. Aslında insana çok az şeyler yetecekken çok fazla şeylerle mecbur bırakılıyor. Çok fazla şeye ihtiyaçmış gibi hissettiriliyor. Çünkü çarkın dönmesi lazım. Ve bunda ne olacak? Zaten insanlar tembelleşti. Özellikle gençler tembelleştiriliyor. Tembelleştirilince ne oluyor? Çalışmak istemiyor. Çalışmak, havadan para kazanıyor. O havadan para kazananlara çok büyük bir miktarlarda para verip diğer kısımları biraz daha açarsanız Recep Bey daha anlaşılır olur.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mutlu yıllar herkese. Bir şeyler üretiliyor, onun işsiz bırakıyor, başka bir şey çıkıyor, onu işsiz bırakacak şekilde herkes birbirinin kuyusunu kazıyor, herkes birbirini işsiz bırakma üzerine ve bu artık robotlar hakim, insanlık bitme durumunda karmakarışık çok kötü bir yere gidiyor. Yakın bir gelecekte gerçekte böyle doğru düzgün mesela şu anda bir sürü kişinin işini elinden alacak meslekler çıktı. Otomozayı mesela geçen şey gördüm ben. Dubai'de bir fuarda saç şeyi makineyi koyuyor. İstediği gibi şey yapıyor. Artık berberler de bitecek neredeyse. Yakın gelecekte pek çok meslek zaten bitecek. Bunları ne yapıyor? Kim bitiriyor? Yine biz bitiriyoruz. Birbirimizin ayağına şey yaparak çelme tekrar bitiriyoruz. Elemeği aslında elemeğinden ziyade şeyler insana özgü olan kavramlar baki kalacak. Mesela yakın geleceğin en önemli mesleği boş zaman mühendisliği. Çünkü bu boşta kalan bir sürü şeyi makine yapıyor, makine yapacak ve daha da yapacak. Mesela ne yapıyor? Şu an yapay zekalar pek çok şey yapıyor. Boşta kalan zamanda ne yapıyoruz toplum olarak? Saçma sapan şeylere sarıyoruz. Ben mesela şeyi anlayamıyorum gerçekte. Yani kendine zaman o boş zaman aslında şu demek, boşa geçen zaman demek. Bu boşa geçen zamanda, faydalı olmayan zamanda toplum kendine ne yapmalı? İşte bunun uygulaması nasıl olacak Cahil Bey? Uygulaması nasıl olacak ondan bahsediyorum. Yani bu bahsetmiş olduğunuz yuvarlak ifadeler. Günlük uygulaması gerekiyor bunun. Uygulaması nasıl olur, ne şekilde, ne yapmalı, nasıl uyanmalı, nasıl farkında olmalı? Çünkü bir hayatta yaşıyoruz. Dindarların en büyük problemi dini camiye hapsetmeleri ve belli kalıbı hapsetmeleri. Sonra sosyal hayata başkaları hakim olunca o tüy kaka şudur budur saçma sapan ifadelerle sövüp rahatlamaya çalışıyoruz ama böyle değil. Dünya bizim de aynı zamanda. Dünya aynı zamanda eğer biz olursak, biz hakim olursak aynı Osmanlı'nın yaptığı gibi diğerlerine şey yapma fırsatı bırakmayız. Zaten Osmanlı'yı bitirme etkenleri Yahudilerin en büyük derdi. Özellikle Siyonistlerin en büyük derdi de buydu. Yani hakim gücü ve İslam'daki yıkılıp gidecek de yaşıyoruz sonuçta. Yıkılıp gidene kadar onu yıkacak olan faktörleri engellemememiz gerekiyor. Yani ortadan kaldırmamız gerekiyor. Gidildiği yere kadar gider. Yani biz öleceğiz. O zaman ne yapalım? İntihar mı edelim? Yani dünyaya yemek yemeyelim mi, içmeyelim mi, uyumayalım mı? Değil mi? Neyse. Teşekkür ederim yorumlarınız için. Evet, dediğim gibi Dabbetül Arz bütün bunlar yani yapay zeka olsun, şunlar olsun, bunlar olsun birbirinin kuyusunu kazma çabaları işte insanın zıvanadan çıkması, acımasızlık, merhametsizlik zaten yeni nesilde özellikle inanılmaz bir acımasızlık ve merhametsizlik var. Bütün bunlar e, birleştiğinde Dabbetül Arz'ı oluşturuyor ve çok büyük bir kıyamet hazırlığı oluyor. Bütün bunları sistem bu şekilde olmak durumunda. Sistem bu tarihler boyu şimdi boyutu değişti. Dün kölelik başka bir şeydi, bugün başka bir şey. İşte bunun olabilmesi için buna ne yapıyor? Sistem nasıl yapıyor bunu? Birileri buna gönüllü olarak razı. Niye? Çünkü gereğini yapmamış. Diğeri de bunun farkında gereğini yapmadığı için ne yapmış? Yani dini sadece ve sadece camiden ibaret ya da belli kavramlardan ibaret zannetmiş. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Aslında bu şeriat kavramının içine giriyor ama şeriat denilen şey şu. Şeriat denilen şey e, hani dinin kendisi değil.
Şeriat dediğimiz şey hukuk. Her ülkenin bir şeriatı var. Her ülke bir şeriatla yönetiliyor. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Her ülke şeriatla yönetiliyor. Her ülkenin yani bir hukuku var. Din şudur, din şeriat değildir. Din 4 esas üzerine: ibadet, ahlak, muamelat, hukuk. Şeriat dediğimiz şey, hukuk denilen şeyin mahkemeye intikal eden kısmıdır. Eğer mahkemeye intikal etmezse, bir şey hırsızlık yapmışsındır, kimse bilmiyordur, Allah Allah senin arandadır. Ya da başka bir halt yapmışsındır, mahkemeye intikal etmemiştir, Allah Allah senin arandadır. Ne zaman ki bu mahkemeye intikal eder, ne zaman ki mahkemeye intikal eder, mahkemede o zaman onun haricinde kısım ibadet, muamelat, ahlak. İbadeti zaten biliyoruz. Muamelat ve ahlak dediğimiz kısım yaratılış, ahlak nedir? Yaratılış, yani insanın özü olması gereken, doğduğu, bozulmamış, dış etkenlere maruz kalmadan olduğu gibi sağlam, temiz, merhametli, iyi niyetli, saf, saf derken iyi niyetli anlamında söylüyorum. Böyle bir varlık. Ahlak, muamelat da yine sosyal davranışlar, birbirimize gülümsememiz, kazıklamamamız falan filan, birbirimize olan davranışımız, selam verişimiz, birbirimizin hakkına riayet edişimiz, bütün bunlar dinin özüne. Bunun için de hayatı kendi içinde yaşayıp, mesela ne yapmamız gerekiyor? Hayatın içinde olmamız gerekiyor. Hayatın içinde ne yapacağız? İşte zekat vereceğiz, hacca gideceğiz. Bunun için para kazanmak gerekiyor. Para kazandığımız zaman ne yapacak? Para kazandığımız zaman ne yapacak? Hayırlı hasenata yapacağız. E, Yatırım yapacağız. Bütün bunun için ne lazım? İşte belli şeylere riayet lazım. Örnek olmak lazım gibi pek çok sistem lazım. Bu sistemi oluşturabilmek için de hayatın içinde olmak lazım. Hayatın içinde olmak için de hayatı bilmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Bunları bildiğimiz zaman mesele kalmıyor. Bunları bildiğimiz zaman dini de daha iyi anlıyoruz ve gerçekten ve bize artık şey olmuyor. Aldatılmıyoruz, kandırılmıyoruz, birileri bizi kullanmıyor ve tarihte o bahsedilen ideal Müslümandan mümin sıfatına geçiyoruz. Ve bunu yaşadığımızda Allah Celle Celaluhu zaten Kur'an'da söylüyor. Yani müminleri, kafirler hiçbir zaman müminlere galip olamayacağını söylüyor. Bize niye galip? Müslümanız, mümin değiliz. Yani henüz o mümin safına yapamamışız. Şöyle söyleyeyim, mümini anlatırken, Hazreti Ömer dönemindeyken Müslümanların bitmesini ve bu saltanatların devamını isteyen kişiler çeşitli dünya birleşerek, o bitirerek kendi sömürme saltanatlarını devam ettirmek istiyorlardı. Başaramıyorlardı bir türlü. Niye? Çünkü gerçekten şeyin dediği gibi bizim dünyaya sarıldığımız gibi onlar ahirete sarılıyorlar. Onlar ahireti istiyorlar. Dolayısıyla onları satın alamıyoruz, baş edemiyoruz. İslam Müslümanların problemi satın alınabiliyor olması. En küçük makama itibaren şuna buna kendimizi kolayca satılabiliyor oluşumuz. Gidiyorlar, Çin İmparatorluğu'na gidiyorlar. Çin İmparatoru diyor ki, yani eğer diyor bunlarla baş edemiyorsanız ve bunlar bir avuçsa, yani çünkü 1000 kişiye, 5000 kişiye, 150 bin kişi galip oluyor. Korkunç bir rakam. Yani şu an Tayvan'ın Çin'i hakim yapması, kontrol altına alması demek. Yani normalde mantık bunu kabul ediyor mu? Etmiyor. Mümkün değil yani. Tahammüllere aykırı. Ama oluyor. Ve buna baş edemeyince Çin'den yardım istiyorlar. Çin İmparatoru uyanık, işi biliyor. Diyor ki, ya bu eğer diyor bunlarla baş edemiyorsanız bunlarda bazı özellikler olması lazım.
Nedir onlar diyor, anlatın diyor. Anlatıyorlar. Eğer diyor bu özellikler onlarda varsa daha taptaze, yani kişinin maneviyatı ve Allah inancının tam zirvede olduğu zamanlar. Eğer diyor bu özellikler onlarda varsa ben bir ucu burada bir ucu orada ordu veririm. Ama yine onları yenemezsiniz. Yine onlarla baş edemezsiniz. Olmuş mu olmuş. Osmanlı'da da olmuş. Aynı şekilde ciddi manada bir hakimiyet kurulmuş. Herkese her tarafa şey yetiştirilmiş. O zamanki şartlarda jandarmalık yapılmış. Yani biz güçlü olmuşuz da Allah Celle Celaluhu vermemiş. Vermiş. Çatır çatır vermiş. Daha sonra bizi satın almaya başlamışlar. Satın alınca çeşitli zaaflarımızı kullanmışlar. Şunu kullanmışlar, bunu kullanmışlar. Çeşitli şeyler kullanmışlar. Ve bizi satın almışlar ve satın alınca da şey olmuş. Mesela Kur'an bununla alakalı bize şeyleri veriyor. Birbirinize düşmeyin, birbirinizi tenkit etmeyin, birbirinizi eleştirmeyin. Sonra zayıf düşersiniz, sonra düşmanlarınız size galip olur. Biz birbirimizi yemekten, birbirimizle uğraşmaktan gerçek şeylerle uğraşamayacak hale gelmişiz ve üzerimize saçma sapan şeyleri bize dayatmış. Bizi kandırmış, aldatmışlar. Ve biz zaten aldanmaya hazırmışız. Niye? En ufak bir şeyde, en ufak zorlanmada kendini satacak hale gelmişiz. Bu da bizim hürriyetimize ve her şeyimize engel olmuş. Yani tabiri caizse aslında biz küçük bir dünya hayatı için ebedi hayatımızı satmışız. Bundan sonra feryat ediyoruz. Tabii uyanış, bu tokatlar böyle olmayacak. Yani şöyle söyleyeyim. Biz bu hale kolay kolay gelmedik. Yani 300 yıllık gibi bir zaman sürecinde uğraşarak, dizinerek yavaş yavaş bizi şey yaparak geldiler. Çeşitli şekillerde asimile ede yavaş yavaş, şöyle söyleyeyim, 100 yılın başında yaşanmış vakadan bahsediyorum. Yani hangi hale geldiğimizin göstergesi olarak. Osmanlı Bankası'nın bir banka kurulmuş. Onun yabancı bir temsilcisi var. Evet, engelledim, bitti, geçmiş olsun. Bu yüzden banka temsilcisi, yabancı bir temsilci, İstanbul'da Galata Köprüsü'nden geçerken kış vakti elinde şeyler var. Geçmiş olsun, yapacak bir şey yok Recep Bey. Olacağını aldı. Köprüden, Galata Köprüsü'nden geçerken yan tarafta kar var. Ayağa kayıyor. Ellerindeki çantalarda altınlar var. Ayağa kayıyor. Altınların bir kısmı Haliç'e dökülüyor. Bir kısmı işte etrafa dağılıyor falan filan. Etraftan geçenler de bir kısmı bak o soğukta, kış günü Haliç'e atlıyor. İşte etrafta şey yapıyorlar. Altınlara saldırıyorlar. Eyvah diyor, gitti. Altınlar gitti. Sonra herkes topluyor, getiriyor. Bakıyor ki bir tane eksik yok. Bu bahsettiğim bu yüzyılın başı. Yani en bozuk olduğumuz zaman söylenen zamanların birinde. Yine 1950'lerde 60'larda geçmişlerden duyarsınız bunu. Sadece söz vardı. Gidip alışveriş yapılırdı. Söz verildiğinden o gün, hatta mesela adam Rize'den şeye giderdi, Erzurum'a, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa. Ben Rize'den geliyorum. Bana şu kadar mal ver.
Ne zaman ödeyeceksin? Şu zaman. Bugün ödenirdi. Bugün çek ödenmiyor, şeyler ödenmiyor. Herkes birbirini dolandırma, dalaveri peşinde, sahtekarlığın haddi hesabı yok. Kimin ne yapacağının e, hesabı yok. E, yani şey yok. Sahtekarlık yani çığ gibi büyüyor, artarak büyüyor. Bunu da aslında birbirimizi teşvik ederek, onu teşvik ediyor, aa helal olsun nasıl götürdü. Hatta şunu diyorum ben, vay be hiç benim aklıma gelmedi ya, nasıl yaptı bunu falan. Bilseydim ben yapardım. Yani bu şekilde devam ediyor. Bu toplum bu halden çok kısa bir zaman sonra, yani belki 10 yıl bile geçmeyecek, yani yalanın unutulduğu, yalan denen kavramın yok olduğu ve ne olduğu bilinmediği bir topluma dönüşecek. Ama bunun için ne lazım? Tabii azalacak insanlar. Ondan sonra Allah bir şey verecek. Gönül ister ki Yunus Aleyhisselam gibi daha o felaket gelmeden bu iş çözülsün, ama o gelecek, o çözülecek ve yani bunu da kim yapacak? Tepeden gelmeyecek. Biz akıllanacağız. Akıllanmamız şey yapacak, evet. Akıllanmamız biraz zaman alacak. Sadece de sopa yemeden akıllanmıyoruz. Kafamıza darbe yemeden akıllanmıyoruz. Tarihler boyu ders almıyoruz. Yaşanan şeylerden ders almıyoruz. İşte bu kıyamet alametleri denilen şey bu. Ondan sonra da zaten bir müddet böyle aşağı yukarı 40 yıl gibi bir zaman diliminde şey yapıp çok iyi bir dünya hayatı olup gene ondan sonra azgınlık, taşkınlık ve artık kıyamet başlayacak. Bundan sonra artık geri dönüş yok. Ama şöyle bir şey var. Nasrettin Hoca'nın çok güzel bir ifadesi var. Fıkra gibi şey yapılır ama çok enfes, işin özüdür. İşte kıyamet ne zaman kopacak diye soruyorlar da. Gibi maalesef öyle, evet Talip Bey. Kıyamet ne zaman kopacak diye soruyor. İşte hanım ölünce küçük kıyamet, ben ölünce büyük kıyamet kopacak. İşin özü bu aslında. Ölünce kıyametimiz kopar. Evet, ondan sonra her şey bitmiştir. Geri dönüş yoktur, telafisi yoktur, şu yoktur, bu yoktur. Ama hayat yaşıyorsak, bir hayat idame ettireceksek, bir hayatı şey yapacaksak, yani bu dünyayı şey yapacaksak, bunun öncelikli olarak yollarından biri ve bunu fark ettik. İşte bu kıyamet alametleri bunlar geliyor, ne yapıyor? Bize uyarı. Bak işaretler var. Yani burada aslında başka bir şey daha var. Yani yine astrolojide de şey yapıyoruz. Allah Celle Celaluhu işte yıldızları belli şekillere sokuyor, şekilden şekilde sokuyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Diyor ki aklınızı başınıza alın. Bakın geliyor. Yani kendinize çeki düzen verin. Geliyor kıyamet. Ve bunun geri dönüşü yok. Akıllanın, bunun gereğini yapın. Ee, Yine birileri de diyemeyecek ki ben işte benim haberim yoktu, şöyle olmadı, böyle olmadı, şöyleydi, böyleydi falan da filan da diyemeyecekler. Çünkü bir sürü işaret var, bir sürü haber var. Gönderdim, haberim var. Mesela rüyalarda da şey yapıyoruz ya, haber geliyor, şunu yapma, şu olur, şunu yapma, işte tabir de bunun için ya. Şunu yapma şöyle olur. Bak buna gidiyorsun ama bak bu yaptığın hatalı. Kendine çeki düzen ver. Kendine dön. Bak aklını başına al. Uyarı. Yani o yüzden hani Hazreti Ali'ye birisi diyor ki ya işte hırsızlığını yakalıyor. E, ya Ali diyor beni bırak diyor. İlk hırsızlığım diyor. Yalan söyleme, Allah iftira atma diyor. Allah ilk hırsızlığında seni yakalatmaz diyor. O sana mühlet verir. Sen o mühlete sen devam etmişsin. Azmışsın. Ondan sonra yakalatmış seni. Yani bir de tövbe fırsatı veriyor. Dolayısıyla hiç kimsenin şey yapma hakkı yok. Şikayeti, şu bu diye deme durumu yok. Herkese mühlet veriyor, zaman veriyor, şey veriyor. Ee, yani ben şey yapmadı, haber veriyor, uyarı veriyor. Biz alıyoruz ya da almıyoruz, almak istemiyoruz, umursamıyoruz, sallamıyoruz. Ama bir hayat bitecek. Asıl kıyamet. O diğer kıyamet çok önemli değil. Çünkü biz ölünce bitiyor. Yani ondan sonra bir şey hissetmiyoruz. Asıl şey ondan sonra başlıyor. İşte o ölmeden önce bunun telafisi, uyarıları, yoldaki işaretleri, şunları bunları dikkat etmezsek yoldan çıkıyoruz. Yoldan çıktığımız zaman da o yolun bizi nereye götüreceği belli aslında.
Ondan sonra şikayet etmenin, ah vah etmenin hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla hani kıyamet alametleri ne için lazım? Nasıl bakmak lazım? İşte biz aslında ne olduğumuz için böyle, niye böyle, ne şekilde böyle, bunu ne yapmamız gerekiyor? Kıyamet alametleri haberci. Diyor ki bak böyle böyle devam ederseniz bu yaptığınız bunlara sebebiyet veriyor. Bu sebebiyeti kendi elinizde yapıyorsunuz. Kendi şeyinizle yapıyorsunuz. Kendi kazandıklarınızla yapıyorsunuz. Kimseye kabahat bulamazsınız. Kendiniz yaptınız. Ya ihmal yaptınız ya da yapmadınız. Mesela iyi olmak kavramı kimseye kötülük yapmamak değil. Başkalarını kötülükten alıkoymak iyiliğin asıl kurallarından biri. Buna ne yaptınız? Müdahale ettiniz mi? Çaldığı zaman, çırptığı zaman eşiniz, dostunuz, yakınınız helal olsun ya bizim adam falan filan mı dediniz? Buna zemin mi hazırladınız? Birisi sahtekarlık yaptığı zaman ne yapıyorsun kardeşim bu yaptığın doğru değil mi dediniz? Yoksa ya aman bizim arkadaş aman uğraşmayayım ya şimdi bulaşmayayım buna ya falan mı dedik? Bu döndü dolaştı daha sonra evlatlarımızla mesela çocukların sorunlu çocuk yoktur mesela. Sorunlu ebeveyn vardır. Yaptığı yediğimiz her halt o çocuklarda tezahür eder. Çocuklarda rahatsız olduğumuz her şey bizim yediğimiz haltlardan çıkmıştır. Mutlaka. Kaçınmaz. O zaman kendimizi çekip düzen vereceğiz. Diyeceğiz ben ne yaptım ya? Ne yaptım ya? Ne yaptım ya? Ne yaptın ki bu böyle oluyor? Biz düzeldiğimizde o da otomatik olarak düzelmeye başlayacak. Dolayısıyla yani dünyada yaptığımız her haltın, her problemin, her sıkıntının temelinde bizler varız. Ya yaptık ya da yapmadık. Ya doğru anlayamadık. Doğru yaşayamadık. Doğru ifade edemedik. Bütün bunlar olmayınca dolayısıyla doğru Müslüman olamadık. Doğru Müslüman olmadığımız için de birileri gelip bizi böyle ya hülasa bağlayacak olursak böyle oradan oraya top misali savurdu da savurdu. Ondan sonra biz şey yaparak ona buna feryat ediyoruz. İşte o şöyle olsun, o kar olsun, o perişan olsun, o şöyle olsun, o böyle olsun. Bunun için bunu perişan etmek çok kolay. Uyanıp şuurlanmak, farkında olmak onları perişan etmeye yeterli. Neden İslam coğrafyası bu halde? Dağılmış, fakir. Şimdi şöyle, tam aksi karakter olarak olmuyor. Mesela kötü tarafları oluyor ama karakter olarak olmuyor. Yani o şeyleri olmuyor. Yani aksi olur, şu olur, bu olur, sorunlu olur. Ben onu tercih ettim Recep Bey. Kafa karıştırma, dikkatime dağılması. Zaten dikkatim dağılıyor. Onu tercih ettim. O da ağzına şey olsaydı. Yani ağzına hakim olsaydı, şeyine hakim olsaydı. Yani derdi bir şey dinlemek falan değil. Derdi ego derdi. Yani ego derdiyle uğraşacak durumumuz yok şu anda. Yani onlarla uğraşamıyoruz. Bir sürü derdimiz var. İslam aleminin bir sürü derdi var. Birilerinin şımarıklığı, egosu, şunu bunu bizim derdimiz değil. Hasılı durum böyle. Evet, sorusu olan varsa soruları alayım. Sorusu olan var mı bu durumla alakalı ya da başka bir meseleyle alakalı? Şimdi anlattıklarım da şöyle, bak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Hazreti Ali muhabbet şey yaparken e, bir şey söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali bu konuda cevap veriyor, itiraz anlamında. Yani olayı tartışmaya götürecek bir şey oluyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradan uzaklaşıyor.
Tartışmak ne kötü şeydir, tartışmak ne kötü şeydir, tartışmak ne kötü şeydir diyerek uzaklaşıyor. Şimdi konuşma adabında şöyle bir durum var. Meramın varsa, sorun varsa anlatırsın. Gerçekten samimi olarak bunun meramını anlatırsın. Cevabını alırsın, tatmin olursun, olmazsın. Ben belki yetmeyebilirim. Yani olmayabilir, seni tatmin etmeyebilirim ama bunun kendince bir üslubu, bir adabı vardır. Yani şeyden çıkmamalı. Yani amaç bağlamından koparılmamalı. O bağlamından kopuyor, amacından çıkıyor. Yani derdi savaşmak, mücadele etmek. Ben bir şeyi böyle e, odaklanmaya, kafamdakileri ifade etmeye çalışırken saçma sapan şeylerle, sinek vızıltılarıyla uğraşmak durumunda değilim. Yani bunun için gereksiz merhamet gösterilerine gerek yok. Yani yapmak isteyenlere mesela e, doktora gidip ondan ilaç alıp çare bulmak isteyenler yapılır. Onun haricinde birini zorla tutup bir şey yapamazsın. Ee, ben seni iyi edeceğim diyemezsin. Onu demiyorum. Uzun zaman eskiden yapıyordum. Baktım beyhude çaba. Hiç gerek yok. Gerçekten bu niyetli olanlara, çabası olanlara, gayreti olanlara yapmaya çalışıyorum ki diğerlerinin zamanından çalmayayım, emeğinden çalmayayım. Samimi bir şekilde bir şeyler dinlemeye çalışan, anlamaya çalışan arkadaşlar var. Yani yapmaya gerek yok. Onlara birilerini koruyacağım diye onlara haksızlık yapmaya gerek yok yani. Yakup Peygamberle alakalı mevzuya daha sonraki gireceğim. Hazreti Mehdi dediğimiz kavram kişi değil. Bir camia, cemaat. Merhaba. Dolayısıyla yani evli ya da bekar meselesi değil. Camia olacağı için bunun için evlilik diye bir şey demek zor. Bir de sorayım. Bundan sonraki canlı yayın konusu ne olsun sizce? Neyi konuşalım? O peygamberlerle alakalı meseleler başlı başına bir canlı yayın konusu. Özellikle İsrailoğullarıyla ilgili meseleler, Hazreti Yakup'la ilgili mesele. Sadece Hazreti Yakup'u kapsamıyor. İşte genel olarak bize Kur'an'da ve sünnette ifade edilen şekliyle yapacağız inşallah. Yakup zaten İsrail demek. İsrailoğulları Yakup'un oğulları. O doğan diğer 11 Bünyamin Hazreti Yusuf harici diğer doğan evlatları. Ortalığı ta baştan beri fesada veren evlatları. Evet, başka sorusu yani ne yapalım mesela bir dahaki canlı yayında? Fikri olan yoksa kapatalım. Yazarsınız daha sonra yorumlara yazarsınız. Dilerim memnun kalmışsınızdır. Ben böyle böyle muhabbetten hoşlanıyorum. Eskiden beri böyle sohbet etmeyi severim. Bunları karşılıklı sohbet olarak seviyorum. O yüzden canlı yayın yapıyorum. Astroloji ile alakalı detaylı yapılabilir, evet. Psikoloji ile de alakalı olabilir. Amin cümlemizden olsun. Sizden de olsun. Zahmet ettiniz, geldiniz, dinlediniz. Evet. Başka bir şey yoksa her şey gönlünüzce olsun. Rabbim gönlünüze göre versin, dilediğinizce versin. Sevdiklerinizden nice mutlu yıllar diliyorum. Allah'a emanet olun.